Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir yufka tarifi vereceğim. İster yufka deyin, ister lavaş deyin. Her ikisi de olabilir. Kalın yaparsanız lavaş olur. İnce dökerseniz yufka olur. Ben ince ince döktüm. Öncelikle hamurumuzu karıştırmakla başlayalım. Kasemize 2 su bardağı suyumuzu dökelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu dökelim. Karıştıralım çırpıcımızda tuz eriyene kadar. Unumuzu ilave edelim. Tekrar çırpıcımızla güzelce karıştıralım. Kıvamı akıcı bir kıvam olması gerekiyor. Tekrar su ilave edelim. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Kıvamını görüyorsunuz. Kevgirle kıvamını kontrol edelim. Akıcı bir kıvamı var görüyorsunuz. Hiç beklemeden ocağımıza alalım. Tavama ocağıma aldım. İçerisine 1-2 damla sıvı yağ döküyorum. Yağın fazlasını peçeteyle alalım. Tavamız ısınmış olsun. Bir kevgir dökelim. Kalan yerini de tekrar kapatalım. Ocağımızın altı orta ateşte olsun. Kısık olmasın. Altı fazla kızarmadan çevirelim. Sürekli böyle alt üstü çevirirsek pişmesi daha güzel oluyor. Alt üstü her tarafı eşit pişiyor. Görüyorsunuz çok güzel kabardı. Fosur fosur kabarıyor bu şekilde. Tek tek açmaya uğraşmayın. Tekrar 1-2 damla yağ damlatmamız yeterli. İster peçeteyle sürün, ister fırçayla sürün. Çok fazla yağ damlattıysanız peçeteyle fazlasını alabilirsiniz. Tekrar bir kevgir dökelim. Tavamızı her tarafına gelecek şekilde çevirelim. Boş kalan yerini doldurursak yufkamız daha düzgün olur. Alt üstü çevirelim. Evinizde ekmek yoksa bu şekilde suyla unu karıştırın, ekmek yapın. Hem çok kolay hem de ekmeksiz olmayacak. Bu şekilde kahvaltıya da yapabilirsiniz. Bütün yufkalarımızı bu şekilde pişirelim. Yufkalarımızı bu şekilde yapıp da börek de yapabiliriz. Her türlü kullanabiliriz bu şekilde yufkalarımızı. İsterseniz içerisine kıyma da kavurup koyabilirsiniz. Tavuk sotede kavurup koyabilirsiniz. Her türlü çok güzel olur. Çok da lezzetli olur. Yufkalarımın hepsini pişirdim. Görüyorsunuz yumuşaklığını. Pişme süresi 1 dakika 1,5 dakika fazla değil. Çok yumuşak, pamuk gibi. Çok da incecik. Bu
Bu şekilde iç harcını ister peynir koyun, ister kaşar koyun, ister kavrulmuş kıyma koyun, ister patates koyun. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Bu şekilde yapıp çocuğunuzun beslenmesine de koyabilirsiniz. Ben sizlere tarifi göstermek için içerisine kahvaltılık peynir koydum. Bizim çocuklar bu şekilde çok seviyorlar. Hem kahvaltıda güzel atıştırmalık, hem normal 5 çayında. Servis tabağımızı alalım. Yanına da bu şekilde istediğinizde domates, salatalık, biber ne varsa koyabilirsiniz. Nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Sade de çok güzel. Yanına bir demli çay olsa çok lezzetli olur. Servis yapması da çok kolay. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.